Ezip geçtiğimiz sıradan bir kum tanesi nasıl oluyor da bugün cebimizdeki telefona, masamızdaki bilgisayara, hatta modern dünyanın merkezindeki görünmez bir akla dönüşüyor? İnsanlık tarihindeki en büyük devrim, çoğu kişinin sandığı gibi buhar makineleriyle ya da elektriğin keşfiyle başlamadı. Asıl devrim, doğanın en basit maddelerinden birinin içine düşünmeyi sığdırabildiğimiz anda yaşandı. Biz cansız bir maddeye karar almayı öğrettik. Hesap yapmayı ve sonunda öğrenmeyi. Bu bir metal veya kablo hikayesi değil. Bu, atomların kusursuz bir düzen içinde hizalanıp saniyede milyarlarca kez evet ya da hayır demeyi öğrenmesinin hikayesi. Şimdi benimle gel ve bir kum tanesinin nasıl olur da insanlık tarihinin en güçlü zekalarından birine dönüştüğünü birlikte keşfedelim. Hikayemiz aslında fazlasıyla tanıdık bir yerden başlıyor. Yer kabuğunun en bol maddelerinden biri olan kuvars kumu, yani silikon dioksit. Aslında her an ayağımızın altında duran, sahilde avucumuzdan kayan o sıradan kum. Ama bu kumun akıllı hale gelebilmesi için doğadaki halinden tamamen arınması gerekiyor. Neredeyse kusursuz bir saflık. İlk adımda bu kum, son derece yüksek sıcaklıklara ulaşan fırınlarda ısıtılır. Oksijen ayrıştırılır ve geriye ham silisyum kalır. Ardından bu silisyum defalarca saflaştırılır. Ta ki 9,9'luk denen neredeyse mutlak saflık seviyesine ulaşana kadar. Bu şu demek, içinde hata payı neredeyse yok. Ortaya çıkan şey ise artık kum değil. Tek parça kusursuz bir kristal. Atomların askeri bir disiplinle dizildiği, adeta camdan heykel gibi duran bir külçe. Daha sonra bu dev kristal, kağıttan bile ince dilimler halinde kesilir. Her biri geleceğin işlemcisi olacak silikon pullar. Ama işin hassasiyeti tam burada başlıyor. Çünkü bu pulların üzerine işlenecek devreler o kadar küçük ki, havada süzülen tek bir toz tanesi bile bu dünyada bir gökdelen kadar yıkıcı olabilir. İşte bu yüzden üretim dünyanın en temiz yerlerinde yapılıyor. Öyle temiz ki bir cerrahın ameliyat masası bu odaların yanında tozlu bir atölye gibi kalırdı. İşte burada başrolde olan insanlar değil, aslında sadece izleyiciler. Asıl işi yapanlar ışık ve kimya. Silikonun üzerine devreleri kazımak için fiziksel bir alet kullanılmıyor. Burada ışık bir heykeltıraşın keskisi gibi çalışıyor. Fotolitografi denen süreçte aşırı ultraviyole ışık inanılmaz hassas merceklerden geçiyor ve işlemcinin milyarlarca çizgiden oluşan haritasını silikonun yüzeyine adeta mühürlüyor. Işığın değdiği bölgeler kimyasal olarak değişiyor. Ardından asit banyolarıyla fazlalıklar temizleniyor. Ve geriye nanometre ölçeğinde insan saç telinden on binlerce kat daha ince kanallar kalıyor. İşte düşünen makinelerin temeli tam olarak burada atılıyor. Ama burada duralım. Çünkü bu mikroskobik kanallar tek başına bir şey ifade etmiyorlar. Asıl soru şu: bu yolların içinden ne geçecek ve ne zaman geçecek? İşte makinelerin düşünmeye ilk kez yaklaştığı an. Her şey tam da burada başlıyor. Ve bu kritik anda sahneye modern dünyanın en temel kahramanı çıkıyor. Transistör. Transistör aslında elektrikle kontrol edilen mikroskobik bir musluk gibidir. Açıldığında akım geçer ve biz buna 1 deriz. Kapandığında ise akım kesilir ve 0 oluşur. Bütün bilgisayar dünyası inanması zor olsa da bu iki basit kararın etrafında döner. Asıl sihir, matematiğin fiziğe dönüştüğü yerde başlar. Bu muslukları tek tek değil, belirli şekillerde birbirlerine bağladığınızda elektrik artık sadece akmaz, kurallara uyar. İki transistörü ard arda, yani seri bağladığınızda bir V kapısı elde edersiniz. Akımın çıkışa ulaşabilmesi için iki musluğun da açık olması gerekir. Yani ikisi de doğruysa sonuç doğru. Onları yan yana bağladığımızdaysa bir veya kapısı ortaya çıkar. Musluklardan biri bile açıksa akım yolunu bulur. Ama işin kilit noktası değil kapısıdır. Çünkü burada sistem gelen sinyali tersine çevirir. Elektrik geldiğinde çıkış kapanır. Elektrik kesildiğinde ise geçişe izin verilir. Makinenin hayır demeyi öğrendiği an tam olarak burasıdır. Şimdi bu üç temel yapıyı düşünün. Ve veya değil. Bunlardan milyonlarcasını bir araya getirdiğinizde artık kontrol ettiğiniz şey sadece elektrik akışı değildir. Fiziksel olarak
1+1 eşittir 2 sonucunu bir voltaj çıkışı olarak üreten toplayıcılar, karşılaştırıcılar ve karar veren devreler kurmuş olursun. İşte biz buna bilgisayarın düşünmesi diyoruz. Aslında olan biten şey şu: elektrik bu kapıların arasında saniyede milyarlarca kez yön değiştiriyor. Her yön değişimi küçük bir evet ya da hayır. Bu mikro kararların senfonisi ise ekranda gördüğümüz her şeyi var ediyor. Bu devasa fiziksel yapı tamamlandığında işlemci sadece bir çip olmaktan çıkar. Artık onun içinde kendine özgü bir teknolojik DNA çalışmaya başlar. Bu DNA her saniye milyarlarca kez tekrarlanan basit ama sarsılmaz bir döngüdür. Getir, çöz ve yürüt. Ama bu elektrik sinyalleri tek başına bir anlam taşımaz. Onların işe dönüşebilmesi için bir yerde saklanmaları ve doğru zamanda çağrılmaları gerekir. İşte bu yüzden her bilgisayarın kalbinde işlemciye yol gösteren bir hafıza sistemi bulunur. Yaptığınız her tıklama, açtığınız her program önce bu hafızaya yazılır. İşlemci çalışmaya başladığında yaptığı ilk şey şudur: sıradaki komut nerede? Bu komut, dev bir depo gibi düşünebileceğiniz hafızanın içinde belirli bir adreste durur. İşlemci o adresi bilir ve komutu oradan alıp kendi içine kopyalar. Ardından bu komutu çözer. Bunun bir toplama mı, karşılaştırma mı, yoksa bir yere atlama emri mi olduğunu kontrol eder. Hangi devrelerin, hangi kapıların çalışması gerektiğini belirler. Ve son adımda az önce anlattığımız o transistör ordusu devreye girer. Elektrik sinyalleri kapılardan geçer, yön değiştirir ve emir fiziksel dünyada gerçekten yerine getirilir. İşte tam burada bu emirlerin nasıl işlendiği işlemcinin karakterini belirlemeye başlar. Eğer elinde aynı anda birçok farklı işi düşünebilen ama her seferinde tek bir karmaşık probleme odaklanan birkaç güçlü beyin varsa bu bir CPU'dur. Yani merkezi işlem birimi. Bilgisayarın yöneticisi, karar vericisi. Ama eğer elinde tek tek bakıldığında çok güçlü olmayan ama on binlerce askerin aynı anda aynı işi yaptığı bir ordu varsa işte o bir GPU'dur. Yani grafik işlemci. CPU ne yapılacağına karar verirken GPU nasıl görüneceğini hayata geçirir. Başka bir deyişle bir CPU sistemi ayakta tutarken bir GPU ise milyonlarca pikseli aynı anda hesaplayarak ekrandaki dünyayı var eder. Ve modern teknolojinin gücü tam olarak bu iki farklı zekanın uyum içinde çalışmasından doğar. Bir işlemcinin ne kadar güçlü olduğu sadece ne kadar hızlı çalıştığıyla ilgili değildir. Asıl mesele veriyi ne kadar akıllıca organize edebildiği. Modern bir işlemci tek bir bellekle değil, katman katman olan bir veri hiyerarşisiyle çalışır. Bunu dev bir çalışma alanı gibi düşün. En uzakta SSD var, devasa bir kütüphane rafı gibi. Aslında her şey orada durur ama gidip almak zaman alır. Bir adım yakındaysa RAM bulunur. Bunu da raflardan alınan bilgilerin konulduğu bir çalışma arabası gibi düşünebilirsin. Daha hızlı olsa da hala işlemcinin tam yanında değil. Asıl sihir ise işlemcinin kendi içinde saklı. Ön belleği işlemcinin önündeki mikroskobik bir masa olarak düşünebiliriz. En sık lazım olan, en kritik bilgiler burada tutulur. Çünkü işlemci en hızlı kararlarını bu masada verir. Eğer ihtiyaç duyulan veri bu ön bellekte ise işlem neredeyse anında tamamlanır. Ama veri RAM'e, hele ki SSD'ye düşerse işlemci beklemek zorunda kalır. Ve işlemciler emin olun beklemekten hiç hoşlanmazlar. İşte bu yüzden modern mimariler neredeyse sezgisel çalışan bir numara kullanır: dallanma tahmini. İşlemci sizin bir sonraki adımda ne yapacağınızı tahmin eder. Daha siz tıklamadan, kod o satıra ulaşmadan önce birazdan buna ihtiyaç duyacak deyip veriyi masaya önceden koyar. Bazen yanılır, bazen tutturur. Yanılırsa yaptıklarını çöpe atıp işlemi geri sarar. Ama tuttuğu anlarda neredeyse her şey anında gerçekleşiyormuş gibi hissedersin. Bu teknolojik yolculuk bizi zamanla iki farklı tasarım felsefesine götürdü. İkisi de aynı hedefe bakıyor ama bambaşka yollar izliyor. Bir tarafta risk mimarisi var. Felsefesi çok net. Komutları olabildiğince basit tut ama onları inanılmaz hızlı çalıştır. Akıllı telefonlarımızın uzun pil ömrü, serin çalışan çipleri ve verimliliği büyük ölçüde buradan gelir. Az ama öz düşünür. Diğer tarafta ise CISC mimarisi durur.
Daha karmaşık komutları tek seferde daha çok iş yapacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden masaüstü bilgisayarların, iş istasyonlarının ve yıllardır bildiğimiz güçlü işlemcilerin temelinde genellikle bu yaklaşım vardır. Biri hız ve verimlilikte ustadır. Diğeri ise derin ve karmaşık işlerde. Ve bu iki yaklaşımın onlarca yıldır süren rekabeti bizi klasik bilgisayar dünyasının sınırlarına kadar taşıdı. Artık transistörleri daha da küçültmek zorlaşıyor. Fizik kuralları kapıyı çalmaya başladı. İşte tam bu noktada bambaşka bir fikir sahneye çıkıyor. Kuantum bilgisayarlar. Geleneksel işlemciler bir labirentten çıkmak için yolları tek tek dener. Kuantum bilgisayarlarsa süperpozisyon sayesinde aynı anda birden fazla durumda olabilen kübitlerle labirentin birçok yolunu paralel olarak keşfetmeye çalışır. Bu her problemi anında çözecek sihirli makineler demek değil. Ama bazı özel hesaplarda klasik bilgisayarların pratikte asla yetişemeyeceği bir potansiyel anlamına geliyor. Yani kuantum bilgisayarlar klasik getir çöz yürüt düzenini tamamen ortadan kaldırmıyor. Ama onun yanına bugüne kadar hiç görmediğimiz bambaşka bir hesaplama biçimi ekliyor. Ve insanlık şimdi tam olarak bu eşiğin üzerinde duruyor. Eğer bir işlemciyi çalışırken izleyebilseydik, bu gerçekten de evrenin en küçük ve en hızlı orkestrasını dinlemek gibi bir şey olurdu. Milyarlarca transistör, saniyede milyarlarca kez evet ya da hayır diyerek kusursuz bir uyum içinde hareket ediyor. Bu küçücük kararlar bir ekrandaki tek bir fırça darbesini, bir fotoğrafı, bir oyunu, hatta bir yapay zekanın kurduğu anlamlı bir cümleyi mümkün kılıyor. Ve bütün bu hikaye aslında çok basit bir şeyden başlıyor. Topraktan çıkan sıradan bir kum tanesi ışıkla şekillendiriliyor, elektrikle can buluyor ve sonunda düşünmeye benzeyen bir şey yapmaya başlıyor. Belki de asıl etkileyici olan bu. Biz sadece teknoloji üretmedik. Aynı zamanda bir maddeye anlamlı davranabilmeyi öğrettik.